Bugün sizi zamanının yüzlerce yıl ötesine geçmiş bir dehanın dünyasına götüreceğiz. Christoph Kolomb'dan tam 500 yıl önce Amerika'nın varlığını öngören, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü savunan ve aslında modern bilimin temellerini atan El Biruni'nin hikayesine hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün, birinin Amerika'yı Kolomb'dan 500 yıl önce keşfetmiş olabileceği fikri size ne kadar şaşırtıcı geliyor. Kulağa imkansız gibi gelse de işte bu iddia El-Biruni'nin çalışmalarından yola çıkarak ortaya atılıyor. Evet, işte karşınızda bu iddiaların merkezindeki isim El-Biruni. Ama ona sadece bir bilim insanı demek, inanın büyük haksızlık olur. O bir astronom, bir tarihçi, coğrafyacı ve hatta zamanının çok ötesinde bir hümanisti. Kısacası 11. yüzyılda yaşamış gerçek bir evrensel deha. Peki bu bölümde neler var? El-Biruni'nin bu inanılmaz zekasını adım adım keşfedeceğiz. Zamanının ötesindeki zihninden başlayıp bilimsel yöntemlerine, gökyüzünü haritalamasından farklı kültürlere nasıl köprü olduğuna kadar uzanan bu yolculukta bize katılın. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. El-Biruni'yi çağdaşlarından ayıran ve onu adeta bir zaman yolcusu yapan o devrimci fikirlerine bir göz atalım. Bakın bunlar gerçekten akıl almaz şeyler. Batı yarımkürede, yani bugünkü Amerika kıtasının olduğu yerde büyük bir kara parçasının var olabileceğini söylüyor. Yüzlerce yıl öncesinden. Daha da şaşırtıcısı, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü savunuyor ki bu Kopernik'ten asırlar öncesiydi. Hatta Japonya'nın varlığından bile bahsediyor. Peki, böylesine olağanüstü, bu kadar ileri görüşlü bir zihin nasıl bir hayatta şekillendi? Gelin, şimdi El-Biruni'nin keşiflerle dolu kişisel yolculuğuna yakından bakalım. Her şey Orta Asya'da, Harezm'de başlıyor. Daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazıyor, düşünebiliyor musunuz? Sonra Gazneli Mahmud'un himayesine giriyor ve hayatının belki de en önemli dönüm noktasını yaşıyor. Hindistan'a gidiyor. Orada Sanskritçe öğreniyor, Hint kültürünü en derinlemesine inceliyor. İşte bu deneyimler onun dünya görüşünü tamamen şekillendiriyor. Onun için bilginin değeri maddi servetin çok ama çok üzerindeydi. Bunu kanıtlayan harika bir hikaye var. Kendisine çalışmaları karşılığında tam bir fil yükü gümüş teklif edilmişti ama o bunu reddetti. Sultan astronomi alanındaki başyapıtı için onu bu inanılmaz servetle ödüllendirmek istediğinde El-Biruni'nin cevabı onun tüm karakterini ortaya koyuyor. Bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır. Yani durum çok net. El-Biruni için en büyük ödül, anlama ve keşfetme arayışının ta kendisiydi. Onun için tek ve en gerçek servet bilgiydi. Şimdi gelelim El-Biruni'nin en güçlü olduğu alanlardan birine, evreni nasıl gördüğüne, onu anlamak için hangi matematiksel araçları kullandığına, yani göğü ve yeri nasıl haritaladığına. Kendi yüzyılının en büyük matematikçisi olarak kabul edilmesi hiç de boşuna değil. Trigonometriyi adeta yeniden şekillendirdi. Bakın, bugün hala kullandığımız sekant, kosekant ve kotanjant gibi temel kavramları o tanıttı. Bu araçlar sayesinde astronomik hesaplamalar yapmak çok daha kolaylaştı ve Batı'nın bu yöntemleri benimsemesi için 200 yıl daha geçmesi gerekecekti. Ama o sadece hesaplamalarla yetinmedi. Otoriteleri sorgulamaktan asla çekinmedi. Düşünsenize, Aristo'nun, Batlamyus'un dünya merkezli evren modeline karşı çıkıyor, hatta Güneş'in merkezde olduğu bir sistemin olasılığını tartışıyordu. Modern astronominin temellerini işte böyle atıyordu. Peki, El-Biruni'yi bu kadar isabetli kılan, onu çağdaşlarından bu kadar farklı yapan neydi? İşte sırrı onun eşsiz bilimsel metodunda gizliydi. El-Biruni'nin metodu aslında çok basit ve bir o kadar da devrimciydi. O diyordu ki, bilgi sadece eski kitaplarda bulunmaz. Dışarı çık, gözlem yap, ölç, verileri topla, yani adeta sadece okuma, git ve kendin gör diyordu. Bu, bugünkü bilimsel metodun ta kendisiydi. Bu metodun sonuçları ise gerçekten inanılmaz. Jeolojide 29 farklı maddenin özgül ağırlığını hesapladı ve bulduğu değerler günümüzdeki modern ölçümlere şaşırtıcı derecede yakındı. Tıp alanında yaklaşık 3000 şifalı bitkiyi çok dilli bir katalogda topladı. Hatta o dönem için neredeyse imkansız görünen başarılı bir sezaryen ameliyatı gerçekleştirdiğine dair kayıtlar bile var. Tabii onun bu deneysel yaklaşımı dönemin bir diğer devi olan İbn Sina ile onu entelektüel bir tartışmaya soktu. El-Biruni'nin gözleme ve veriye dayalı bilim anlayışı, İbn Sina'nın daha felsefi ve Aristotelesçi yaklaşımıyla karşı karşıya geldi.
Bu adeta modern bilimin doğuş sancılarının bir yansımasıydı. Ama El-Biruni'yi El-Biruni yapan sadece rakamlar ve gözlemler değildi. Onu gerçekten özel kılan şey 11. yüzyılda inanılmaz derecede modern bir hümanist olmasıydı. O, farklı dünyalar arasında köprüler kuran bir düşünürdü. Düşünsenize, Hindistan'da geçirdiği yıllarda o kültürü yargılamak yerine anlamak için Sanskritçe öğreniyor. Amacı, o kültürü kendi kaynaklarından, kendi koşulları içinde tamamen tarafsız bir gözle belgelemekti. Bu, o dönem için inanılmaz bir bakış açısı. Onun bu çoğulcu bakış açısını, kendi sözlerinden daha iyi hiçbir şey özetleyemez. İnsanların düşünceleri türlü türlüdür, dünyadaki gelişmişlik ve esenlik de bu farklılığa dayanır. Bu, entelektüel çeşitliliğe duyduğu o derin saygının en net kanıtı. Peki, arkasında böylesine devasa bir birikim bırakan El-Biruni'nin mirası bugün ne durumda? Ondan geriye ne kaldı? İşte burası biraz hüzünlü. El-Biruni'nin 180'den fazla eser kaleme aldığı biliniyor. İnanılmaz bir üretkenlik. Ama ne yazık ki bu değerli eserlerin büyük bir kısmı, yaklaşık %85'i zamanla kaybolmuş. Günümüze sadece 27 eseri ulaşabilmiş. Yüzyıllar boyunca unutulduktan sonra El-Biruni, Batı'da ancak 1870'lerde yeniden keşfedildi. UNESCO'nun 1974'te doğumunun 1000. yılında onu bu şekilde tanımlaması, onun evrensel dehasının ne kadar geç de olsa anlaşıldığının bir göstergesi. Günümüze ulaşan bu az sayıdaki eseri bile tarih ve bilim anlayışımızı derinden etkiledi. Bu da bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Eğer o kayıp 150'den fazla eser de günümüze ulaşmış olsaydı, bugün dünya hakkında neleri farklı bilirdik? Kaybolan o ciltlerde saklı olan bilginin boyutunu ancak hayal edebiliriz.